Merhaba, ben Alp Güleç. Bu videoda kendinizi geliştirmenin ilk büyük adımı olan kişisel gelişim tablosunu anlatacağım. Kişisel gelişim nedir? Videom ile kişisel gelişim konusuna güzel bir giriş yaptık. Videoyu hala izlemeyenler varsa açıklama kısmında linkini koydum. Şimdi bu tablo ne ve ne işe yarayacak? Bu tablo sizin kendinizi farklı bir gözden görüp kendi farkınıza varmanız, kendinizi daha iyi tanımanız için yapılan bir çalışma. Farklı kişilere sizin kişisel, davranışsal ve fiziksel alanlardaki kötü olan özelliklerinizi sorarak bunları tabloya kaydedeceksiniz. Çalışmanın ilk adımı bu olsa da çalışmanın başarılı olabilmesi için bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tabloyu oluşturabilmek için sizi gerçekten tanıyan insanlara ihtiyacınız var. Bu kişiler aile bireyleri, akrabalar, arkadaşlar, sevgiliniz, eşiniz olabilir. Onlara sizin kötü özelliklerinizi soracağınız için sizi gerçekten tanımaları önemli. Bu çalışmayı yapabilmek için eleştiriye açık olmalısınız. İnsanlara sizin kötü özelliklerinizi sorduğunuzda farklı sebeplerden dolayı sizden çekinebilirler. Onlara sizin kötü özelliklerinizi söylemenin güvenli olduğunun garantisini vermelisiniz. Daha önceden de dediğim gibi hayat ne yaşadığınızdan çok yaşadıklarınıza nasıl tepki verdiğinizle alakalı. Sonuçta bu çalışmayı kendinizi geliştirmek için yapıyorsunuz. Bu soruları sorduğunuz insanlara kırılmak veya kızmak yerine onlara teşekkür edin. Ani tepki vermeden onları sabırla dinlemelisiniz. Söylenen özelliklere hemen atlamayın. Önce söylenenleri tabloya kaydedin. Ondan sonra o kişiye neden bu şekilde düşündüğünü, hangi spesifik olay sonucunda bu şekilde düşünmeye başladığını sorun. Bu özelliklerin sizde var olup olmadığını kontrol edin. Düşünün ve sorgulayın. Bazen insanlar aslında sahip olmadığınız bir özelliğin sizde var olduğunu düşünebilirler. Belki onlara öyle gelmiştir. Belki siz kendinizi yanlış tanıtmışsınızdır. Belki tek seferlik yaptığınız bir şey yüzünden bu şekilde düşünüyorlardır. Bu çalışma kendinizi açıklayıp bu tarz yanlış anlaşılmaları gidermek için güzel bir fırsat. Bazen de bazı kişiler sizi manipüle etmek için aslında sizde olmayan bir özellik söyleyebilirler. Örneğin cömert biri olmanıza rağmen sizden maddi anlamda daha fazla beklentisi olan biri size bilerek cimri diyebilir. Özellikle bu tarz durumlar için kendinizi objektif bir şekilde değerlendirmeniz önemli. Bir diğer potansiyel manipülasyon da insanlara sorduğunuzda onun olmanızı istediği kişi için bazı şeyleri bilerek söylemesi. Örneğin biri sizin daha komik veya eğlenceli biri olmanızı istiyordur ve bu yönde bir beklentisi vardır. Bu çalışmayı yaparken de bunu özellikle söyleyebilir. Bu konuda şöyle düşünüyorum. İstediğiniz kişilikte eğlenceli biri olmak olmayabilir. Bu bir tercihtir. Başkalarının olmanızı istediği kişi olmak yerine kendi kişiliğinize kendiniz karar vermelisiniz. Bu çalışmayı birden fazla kişiyle yapmak önemli. Çünkü farklı kişilerden farklı bakış açılarıyla daha fazla geri dönüş almış olacaksınız. Çalışmayı yaptığınız kişilerin söylediklerinden özellikle ortak olanlara daha çok dikkat edebilirsiniz. Farklı kişiler farklı özellikler söyleyebilirler. Fakat farklı kişiler aynı özelliği söylüyorlarsa burada bir ipucu olabilir. Bu tabloyu oluştururken evet kötü özelliklerimizi soruyoruz. Şimdi burada bilmeniz gereken iyilik ve kötülük bakış açısıyla alakalıdır. Örneğin kimine göre mükemmeliyetçilik iyi, kimine göre kötüdür. Siz onlara kötüyü sorduğunuzda onların iyilik ve kötülük algısı üzerinden cevap vereceklerini bilin. Fiziksel olarak güzellik konusunun da bir algı meselesi olduğunu siz sorduğunuzda onların güzellik kavramlarına göre cevap vereceklerini bilin. Şimdi hazırsanız uygulamaya geçelim. 4 sütun ve istediğiniz kadar satırdan oluşan bir tablo hazırlayın. Sütunları sırasıyla isim, kişilik özellikleri, davranışsal özellikler ve fiziksel özellikler yazın. Kişilik özellikleriniz, karakteristik özellikleriniz, psikolojik özellikleriniz, mental durumunuz, örneğin öfkeli olmak, kibirli olmak, kıskanç olmak gibi. Davranışlarınız, alışkanlıklarınız, farklı konulardaki tutumlarınız, örneğin bir yere geç kalmak, aşırı titiz olmak,
sürekli hoş olmayan kelimeler kullanmak. Fiziksel alanda da kişisel bakım, hijyen, fiziksel görünüş olabilir. Bu arada verdiğim örnekler kendi iyilik, kötülük veya güzellik algımla alakalı değil, genelde kötü olduğu düşünülen özelliklerdir. İlk önce siz kendinizde beğenmediğiniz özellikleri ilk satıra yazın. Ondan sonra diğer satıra geçerek seçtiğiniz kişilere sormaya başlayın ve tabloyu doldurun. Tabloyu doldurduktan sonra dediğim gibi sorgulayın. Hangi kötü özelliklere gerçekten sahip olduğunuza karar verin. Bundan sonrası sizin seçiminiz. Kötü yönleriniz üzerine çalışarak kişisel olarak gelişmeye devam edebilirsiniz. İleride bu kötü yönler için özellikle kişisel ve davranışsal konularda ayrı ayrı video çekeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuyla beğenebilir, paylaş tuşuyla paylaşabilirsiniz. Tablo hakkındaki düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsini cevaplamaya çalışacağım. Yeni videolarım geldiğinde anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil tuşu ile bildirimleri açabilirsiniz. İletişim, anketler ve diğer gelişmeler için Instagram ve Twitter hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.